Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz harika bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak koyu gri kullandım. Pembe, krem ve sarı tonlarında 3 tane de desenim için ipim var. Hemen iplerimi şöyle kenara kaldırıyorum. Şişlerim 3 numara. Modelimizi görelim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Çok şık, çok güzel, çok zarif bir patik oldu. Model bu şekilde. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Baştan sona dikişsiz 2 şiş ile yaptım. Hanımlar, ben rengarenk yaptım ama dilerseniz daha fazla renkte kullanabilirsiniz ya da sadece 2 renkte kullanabilirsiniz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize şu kenardan başlayacağız hanımlar. Gri ipimiz ile 91 ilmek atarak patiğime başlayacağım. İpimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum. 80 santim kadar var yok göz kararı. Bu şekilde 91 ilmek atacağız hanımlar. 2, 3, 4, 5 bu şekilde 91 ilmeğimizi atalım gelelim. Evet hanımlar, toplamda 91 adet ilmeğimi attım geldim. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizin bu bölümlerinde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce zaten bir diş haroşa düşüyor. Kenar ilmeğini aldım hanımlar. Bu ipimiz şurada beklesin. Taban yapımında yine kullanacağız. Aynı yerden devam edeceğiz. İlmeklerimi sırasıyla düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar düz öreceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bakın ön yüzde şurada bir diş haroşamız oluştu. Bu şekilde. Yine burada haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Şu an ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini aldım. İlmeklerimi yine düz yani haroşa olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Tekrar arka yüzde de ilmekleri düz öreceğim. Burada böylece 2 diş haroşa olacak. Hanımlar, biz bu işleme patiğimizin şu kenarında yani şu bölümünde toplamda 4 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizde 4 diş haroşa olana kadar örelim gelelim, ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, buraya 4 diş haroşamı ördüm geldim. Bakın 1, 2, 3, 4 hemen modele başlayacağız. Pembe ipim ile modelimi kuracağım. Ön yüzde ve arka yüzde 2 sıradan oluşan modelimiz var. Bu aşamada hanımlar bakın şurada en son ilmeğimi örmüştüm. Ön yüzde renk geçişi yapacağımızda son ilmeklerimizi örmüyoruz. Bakın şimdi göstermek için tekrardan ilmeğimi açtım. Bakın son ilmeğimi örmüyorum. Şöyle ip aradan geçirip kendime doğru aldım. Son ilmeği bıraktım. Ön yüzdeyiz. Pembemi ekleyeceğim. Renk geçişi olduğu için yine ön yüzde ilmeklerimi pembeyle örüyorum. Bakın şöyle ilk 2 ilmeğimi ördüm. Ardından bu pembe ipimin ucunu patiğimiz sökülmesin diye şöyle kendine bağlıyorum. Şimdi kenardan 2 ilmek ördük hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Sıradaki bir griyi örmeden sağ şişime alıyorum. Bir diğer ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Bakın örüyorum. Gri ilmeği sol şişimden bırakmadım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Yani bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Devam edeceğim. Sıradaki bir griyi örmeden alıyorum. Bir diğer ilmeğimi de şöyle pembe ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. Bir şekilde ipin üzerinden atlattım. Yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Bir tane griyi örmeden alıyoruz ve sıradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Bir griyi örmeden aldım. Sıradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bir griyi örmeden aldım. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. İpim bir ilmek ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Modelimizin ilk sırası bu şekilde yapılacak hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın sıra sonuna kadar ördüm. Buraya bir griyi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kaldı. Kalan 2 ilmeğimi normal düz örüyorum. Bu
Bu şekilde. Ön yüzde modelin ilk sırasını tamamladık. Şimdi arka yüzde ikinci ve sonuncu sıradayız. Bu sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Buradaki bir pembemi yine düz örüyorum. Bakın hanımlar, ipim karşıda, yani ön yüzde. Bu griyi yine örmeden alıyorum. Bu 3 ilmek çıkartmıştık bir ilmekten. Bunun üçünü birlikte düzden keserek örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum. Bu 3 ilmeğin üçünü birden keserek örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum. 3 ilmeğin üçünü keserek örüyorum. Bir griyi örmeden aldım. 3 ilmeğin üçünü keserek örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum. Bu 3 ilmeğin üçünü keserek örüyorum. Bu şekilde bakın. 3 ilmeğin birden keserek ördüm. Bir griyi örmeden aldım. Bu şekilde yapacağız hanımlar. 3 tane pembeyi birlikte düzden keserek örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum. Böyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Griyi örmeden aldım en son. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunu ilkini örüyorum. Ön yüzle renk geçişi yapacağım için son ilmeği örmeden aldım. Bakın ilk modeli tamamladık hanımlar. Şimdi gri ipime geçiyorum. Model aralarında gri ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra kesim yapıyoruz hanımlar. 2 sıra ilmekleri örüyoruz, kesim diyorum, çok pardon. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar bu şekilde gri ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm hanımlar. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu aşamada da yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu defa ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm, ön yüze geldim. İlk modelle aynı şekilde ikinci modeli başlatacağız. Renk değişikliği yapacağım ben. Siz iki renkli de devam edebilirsiniz. Şöyle krem ipimi aldım. Hanımlar yine ilk ilmeğimi renk geçişi olduğu için örüyorum. Hemen yanına şöyle ikinci ilmeğimi de ördüm. Yine krem ipimi de burada düğümleyeceğim. Buraya 2 tane düğüm atıyorum. Bu modelin kuruluşu da şöyle olacak hanımlar. Bakın. İlk modelde bakın 2 ilmek örmüştük. Pembe ile model yaparken bir griyi örmeden almıştık. Bu ikinci modeli yaparken bir önceki modelde örmeden aldığımız gri ilmeklere model yapacağız. Yani bakın 2 ilmek ördüm. Sıradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bir tane griyi örmeden alıyorum. Bakın model kurduğumuz bir griyi de örmeden aldık. Aradaki bir griye yine şu kremin ucunu gizleyerek götüreyim. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bir griyi örmeden alıyorum. Yine devam edeceğim. Sıradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek griyi örmeden alıyorum. Bu şekilde hanımlar modelimizi kuruyoruz. İlk model ile aynı şekilde bu ikinci modelimizi de yapıyoruz. Sıra sonuna kadar modelimizi yapalım gelelim. Sıra sonuna kadar modelimi yaptım hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir düzüm var. Bunu düz örüyorum, kenardaki ilmeğimi. Bu 3 kremin üçünü birlikte düzden kesiyorum. Yine ipim karşıda, bir griyi örmeden alıyorum. 3 kremin üçünü kesiyorum. Griyi örmeden alıyorum. Kremin üçünü birden kesip griyi örmeden alıyorum. Modelimizi hanımlar bu şekilde örüyoruz. Bir griyi örmeden aldım. 3 ilmek kremin üçünü birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Modelimizin kurulumunu sıra sonuna kadar tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Modelimi tamamladım. İkinci modelimi. Model aralarına 2 sıra gri ipimizle örüyorduk hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ikinci modelden sonra ilmeklerimizi öreceğiz. Şu an ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar gri ipimiz ile düz örelim. Arka yüzde de yine ters olarak örüp geleceğiz. Ardından burada 3 modelimiz var. 3. modele başlayacağız. Diğer sarı ipimiz ile.
Hanımlar burada da sarı ipimizle yapacağımız modeli de pembe ile aynı sayıda aynı şekilde yapacağız. İlk modeliyle aynı şekilde yapacağız. Bu sarı modelimizi de yani 3. modeli de tamamladıktan sonra yine ilmeklerimizi gri ipimiz ile ön yüzde düz arka yüzde ters 2 sıra örelim gelelim hanımlar. Sonrasında patiğimizin bu üst bölümüne birlikte başlayalım. Evet hanımlar, toplamda 3 adet modelimi bu şekilde ördüm geldim. 3. modelimden sonra ön yüzde düz arka yüzde ters 2 sıra gri ipimle ördüm. Şimdi orta bölüm öreceğiz hanımlar. Orta bölümü örmek için kenardan 39 adet gri ilmeğimi örmeden sağ şişime alacağım. Ama öncesinde şöyle gri ipimi keseceğim. Çünkü ortadan başlatacağım tekrardan. Şöyle düğüm atacak kadar şöyle bir miktar bırakıp gri ipimi burada kesiyorum. 39 adet ilmeğimi örmeden sağ şişimi alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ilmeğimi sağ şişe aldım. Şimdi orta bölümü yapacağız. Bu aşamada hanımlar şöyle örgümüz açıkken hemen şöyle boyut olarak da size bir mezureyle göstereyim. Şöyle bakın bir uçtan bir uca ölçtüğüm anda 34,5 santim geliyor. Şöyle 34 santim pardon. Şuraya kadar. Ölçümüz bu. Şimdi 39 ilmek sağ tarafa aldım. Orta kısmını yani bu bölümü 13 ilmek olarak haroşa öreceğiz. Sol kenarda da 39 ilmek kalacak. Şimdi 39 ilmek burada beklesin. Ben tekrar buraya gri ipimi ekleyeceğim. Ortaya 13 ilmek gri ipim ile öreceğim. Şöyle. Haroşa öreceğim 13 ilmek ile. Bir ilmeğimi kaçırttım. Şöyle bir tutayım. Şöyle. Evet. 13 ilmeği buradan başlatacağız. Tekrar sayalım, karıştı galiba. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 37, 38, 39. Evet, şimdi ortaya 13 ilmek örüyorum. Şu birinci ilmeğim. Haroşa öreceğiz hanımlar. Üst bölümünü yapıyoruz. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmekten sonra şuraya düğümümü atacağım. Şöyle. 2'yi ördük. Şu üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. Saydığımızda burada da 39 ilmek kalıyor hanımlar. 13 ilmekten sonra geri döndüm. Şöyle ilk ilmeği örmeden alıyorum. 13 ilmeğimi tekrar haroşa öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmek ile hanımlar şimdi geri dönüyorum. Bakın bir diş haroşamızı oluşturduk. Şimdi kesimlerimize başlayacağız hanımlar. 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesimlerimizi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. 13. ilmeği örerken yan taraftan 2 ilmek daha alıyorum. 13. ilmek ile birlikte burada 3 ilmek oldu. Hepsini birlikte keserek ördüm. Bakın ilk kesimimizi yaptık. Kesimden sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 12 ilmek öreceğim. 3, 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte bakın şu 13. ilmeğim. Yan taraftan 2 adet ilmeği de alıyorum. 3 ilmek oldu. Üçünü birden şöyle topladım. Yanlardan 2'şer ilmek alarak kesimi yapacağız hanımlar. Tekrar geri döndüm. Bakın ön yüzdeyim. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Orta bölümüyle bakın şu üst bölümüyle kenar arasında zaten ayrık bir görüntü var. Burada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte yandan 2 ilmek daha alıp kesimi yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Üst bölümde son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum.
Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yan taraftan 2 ilmek daha alıyorum. Bu ilmeklerin hepsini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar şu üst bölümde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Üst bölümde son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğe geldim. Bunu örerken yan taraftan 2 tane daha ilmek alıyorum. Hepsini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bu üst bölümde son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmeği örerken yandan da 2 ilmek alacağız. Kesimimizi yapacağız. Her iki taraftan da kesimleri gerçekleştireceğiz. Biz bu kesme işlemine hanımlar bu sağ ve sol tarafta buralarda 15'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bu kenarda da 15'er ilmek kalana kadar bu kesimlerimize devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte sağ ve sol tarafta 15 ilmek kalana kadar 15'er ilmek kalana kadar patiğimizin üst bölümündeki kesimlerimizi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, yanlarda 15'er ilmeğim kalana kadar patiğimin üst bölümündeki kesimlerimi yaptım geldim. Bakın şurada sayalım 5, 10, 15. Diğer tarafı da sayalım. Şöyle 5, 10, 15. 15 burada, 15 burada, 30, 13 ilmekte bu üst bölümde vardı, haroşalı bölümde. 43 ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar şöyle bu şuradaki gri ipimi artık şöyle keseceğim. Düğüm atacak kadar şöyle bırakıyorum. Şimdi tekrardan ilmekleri şöyle sol şişime aktaracağım. İlk baştan itibaren boğaz kısmına başlayacağız. Yine bu renkli kurduğumuz desenlerden kuracağız hanımlar. Bu şekilde ilmekleri sol şişime sırasıyla aktarıyorum. Şöyle ilmeklerimizi aktardım. Bu aşamada hanımlar hemen bu boğaz kısmına geçeceğiz. Şuraya düğüm atacağız hanımlar. Sökülmeyecek orası. Şöyle bakın. Modelimiz pembe, krem, sarı olarak örülmüştü. Devamında yine pembe, sarı, krem, pembe, sarı, krem. 43 ilmek üzerinden boğaz kısmına yine aynı modelimizi yapacağız. Tekrar alttan şöyle pembe ipimi alıyorum. Aynı modele devam edeceğim hanımlar. Aynı modele devam edeceğim. Şöyle ki kenar ilmeğini ördüm. Yanına bir tane daha ördükten sonra bakın altta modelin aynı şekilde devam ettiriyorum. Bu şekilde. Kenara 2 ilmek ördüm. Bakın tam bu ortada. Şurada. Bir önceki modelde bir alttaki şu 3. ilmeği örmeden almışız. Şimdi buna model kuracağım. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bakın model yaptığım olan öndeki gri ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde. Yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir gri ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde boğaz kısmını öreceğiz hanımlar. Aynı modeli burada da yine kuruyoruz. Bir gri örmeden aldım. Bir tane gri'nin içinden 3 ilmek çıkarttım. Bir gri örmeden aldım. Öndeki bir gri'nin içinden 3 ilmek çıkarttım. Yine bir gri örmeden alıyorum. Bu aşamada hanımlar şöyle gri ipimin ucunu pembeye bağlıyorum. Bu kenarda sökülme açılma olmasın diye şöyle düğüm attım. Bir griyi örmeden aldım. Modele bakın devam edeceğim. Sıradaki bir ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkartıyorum. Bir griyi örmeden aldım. Şu sıradaki şöyle bakın. Griyi de saklayarak gizleyerek götüreceğim. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Şöyle yine bir griyi örmeden aldım. Sıradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Bir griyi örmeden alıyorum. Sıradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Bakın sayılarda da burada bir yanlışlık olmadı. Aynı şekilde model bu kenarda da olduğu yerde devam ediyor. Yine bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz. Ön yüzde modelimizi boğaz kısmını bu şekilde örüyoruz hanımlar. Tek fark şu, ilk yaptığımız modelde ilmek sayısı fazlaydı. Şimdi bilek bölümünde ilmek sayımız daha az. Bu şekilde bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım ve hemen yandaki 2 ilmeğimi normal düz örüyorum.
Bu şekilde hanımlar. Arka yüzde yine yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi hemen düz örüyorum. Ardından ön yüzde çıkarttığımız 3 ilmeğin üçünü birlikte düzden topluyorum. İpim karşıda yani ön yüzde bir ilmek, bir griyi örmeden alıyorum. 3 ilmeğin üçünü topladım. Bir ilmeği örmeden aldım. Bu şekilde 3 ilmeğin üçünü topluyoruz. Bir griyi yine örmeden sağ şişimize alıyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz. Ardından ön yüze geçtiğimizde yine model aralarında ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra örmemiz gerekiyor. Sonra bir diğer modele geçeceğiz. Ben buradaki sıralamayı devam ettireceğim. Bakın pembe, krem, sarı. Buraya pembeyi ördük. Hemen ardından krem öreceğim. Tekrar ön yüzde düz, arka yüzde ters gri ile ördükten sonra sarıyı öreceğim. Hep model aralarında ikişer sıra örüyoruz hanımlar. Bu şekilde bu modeli ben toplamda 6 kere yaptım. Yani bu üçlü seriyi 2 kez tekrar ettim. Yani bilek bölümüne toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model kurdum. Şimdi hanımlar bilek bölümüne toplamda 6 tane modelimizi yapalım gelelim. En son gri ile öreceğiz ya, oraya kadar örelim. Gri bölümü en son bilek bölümünde birlikte öreceğiz. Bu bölüme kadar patiğimizin bu boğaz kısmındaki desenimizi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin boğaz kısmına toplamda 6 adet desenimi yaptım geldim. Bu şekilde en son sarı ile desenimi yaptım. Şimdi gri ipimi alacağım. Hanımlar, bu aşamada ilmeklerimizi ön yüzdeyiz düz olarak öreceğiz. Şöyle hemen ikinci ilmeğimi ördükten sonra sarı ipimi de keseceğim. Diğer pembe ve krem ipimi kesmiştim. Çünkü bu renkli iplerimizle artık işimiz kalmadı. Şöyle sarı ipimin ucunu patiğimiz sökülmesin diye gri ipime bağlıyorum. Bu şekilde buraya 2 tane düğümümü attım. Şimdi ilmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar normal düz olarak öreceğiz. Bu aşamada haroşa örgü yapacağız hanımlar. Hem arka yüzde ilmekleri düz öreceğim. Şöyle sırasıyla ilmeklerimi düz örüyorum. Örerken de sarı ipimin ucunu gizledim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Böylece ön yüze bir diş haroşa düşecek. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Burada bir diş haroşamız oluştu. Artık ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Patiğimizin bu boğaz kısmı olduğu için hani biraz esnek olsun, ayağımız rahat girsin diye biraz esnek kesim yapmamızda fayda var. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. En son şuraya şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü tamamladık hanımlar, bu şekilde. Şöyle üst bölüm tamamlandı. Şimdi şu bölümden başlayarak hanımlar tabanımızı öreceğiz. Bakın başlangıçta bir ipimiz kalmıştı. Gri ipimi buraya ekliyorum. Öncelikle bir düğüm atacağım buraya. Şimdi tabanımıza hanımlar 91 ilmek olarak başlamıştık. Bu aşamada 91 ilmek başladığım yerden 91 ilmek çıkaracağım. Sizler bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben misinalı şişlerle çok rahat edemediğim için normal yine aynı bu düz şişlerimi kullanacağım burada da. Hemen ilk ipin geldiği yer, ilk yer, bakın şişimi oraya takarak böyle ilmeğimi çıkarttım, ilk ilmeğimi. Sırasıyla hanımlar bakın başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. Bakın ilmeğin iki kanadına girdim, başlangıç yerine ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde ilmek çıkartalım, patik tabanı kenarları daha sağlam oluyor. Sırasıyla ilmeklerimizi çıkarıyoruz bu şekilde. Hanımlar, patiğimize 91 ilmek olarak başlamıştık. Diğer uca kadar 91 ilmek başladığımız yerden yine 91 ilmeğimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar 91 adet ilmeğimi çıkarttım geldim. Şu görüntü gözünüzü korkutmasın. Taban örüldükten sonra patiğimiz düzgün hale gelecek yeniden. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyim. Bu aşamada yine kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde. Ön yüze bir diş haroşa düşüyor böyle. Bu şekilde. Hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık burundan başlayarak taban kesimini gerçekleştireceğiz. Şişimizde toplamda o 91 ilmek vardı. Burun kısmına 9 ilmek ile başlayacağız.
Şimdi hesap şöyle yapılıyor. 91 ilmekten 9 ilmek çıkarınca geriye 82 ilmek kalıyor. 82 ilmeği de sağ ve sol kenara eşit olarak paylaştırınca yanlara 41'er ilmek düşüyor hanımlar. Tabanımızı yapmak için önce bu ilk kenardayım. Ön yüzde. Bu kenar ilmeğimle birlikte bu kenara 41 adet ilmek örmemiz gerekiyor. Hanımlar, kenarımıza 41 ilmeğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şuraya tamına 41 ilmek ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için bir 9 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Saydığımızda bu sol kenarda da 41 ilmek kalıyor. Şimdi geri dönüyorum hanımlar 9 ilmekten sonra. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Buraya 9 ilmeğimizi yine örelim. Ki ilk ilmeğimi almıştım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar geri dönüyorum. Burunu ayırdığımız 9 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Tabanda 15 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek alacağız. Şöyle ki yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Şimdi de 11 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve yan taraftan yine bir ilmek örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 13 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi yine devam edeceğiz. Orta kısımdaki 13 ilmeğimizi yine örüyoruz. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve yan taraftan yine bir ilmek örerek ortaya ekledim. 14 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi yine 14 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Yan taraftan bir ilmek yine örerek ortaya ekledim. Böylece orta kısımda 15 ilmeğimiz oldu. Bakın patiğimizin bu burun kısmında oval bir görüntüde oluştu. Ayak anatomisine uygun olması açısından bu önemli. Şimdi 15 ilmek ile tabanımızı öreceğiz. Kesimlerimizde başlayacak. Bu aşamada 14 ilmeği öreceğiz hanımlar tabandaki. 15. yani sonuncu ilmeği örerken kesim yapacağız. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kestim. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 14 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kestim. 14 örüyoruz. 15. de kesimi yapıyoruz. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Çünkü taban ile bakın kenar arasında şöyle ayırdığımızda ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Şimdi saymadan gidelim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son bir ilmek kalana kadar tabanımda ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yanından da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra geri dönüyorum. Ve yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şöyle baktığımızda yine taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. İlmeklerimi örüyorum. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar
öreceğim. Bakın sonuncu ilmeğime geldim. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 15 ilmekle bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu kesme işlemine, şuradaki ilmeğimi kaçırdım, şöyle yakalayayım. Biz bu kesme işlemine hanımlar bu sağ ve sol tarafta kalan şu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece 15 ilmek kaldı tabanda kullandığım. Şimdi arka bölümü öreceğiz hanımlar. Buradaki 15 ile patiğimizin arkasını örmeye devam edeceğiz. Videonun bu bölümü akşam saatlerine denk geldiği için renk biraz böyle parlak farklı görünebilir. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine haroşaya devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından hemen şurada bakın. Şimdi 15 ilmek vardı. Son 2 ilmeğimi kestim, 14 kaldı. Bakın şurada kenar ilmek yerleri var şuralarda. Bu kenardaki ilk yere şöyle ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm çünkü bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şurada da bakın ilk kenar ilmek yerine şuraya girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümleri şu kenarlara eklemiş oluyoruz. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikisini keserek örüyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine bakın şuraya ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkardım. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın yine son 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği kesiyorum. Geri döndüm ve sıradaki kenar ilmek yerim. Yani şurası. Buraya girerek buradan bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde patiğimizin arkasını öreceğiz hanımlar 15 ilmek olarak. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bakın şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Artık buradaki 15 ilmeğimizi keseceğiz. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım bu şekilde. Hemen şurada kenar ipimizin ucu vardı. Onu da ipimin üzerinden atlatarak gizleyerek getireceğim. Bu şekilde patiğimizi kesiyoruz artık. Hemen şu ipi üzerine böyle atlatarak gizliyorum. Şöyle. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu aşamada bu köşemizde tümsek bir görüntü oluşmasın diye hanımlar hemen dibine batarak burayı şöyle düzleyeceğim. Şöyle. 2 tane de sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi böylece tamamladık. Hemen ipimizin ucunu da gizleyeceğim. Hemen şu ilmek arasından girerek şuralardan girerek ipimizin ucunu gizliyorum. Patiğimizin iç bölümünde bu renk iplerimizin uçlarında gizledim hanımlar. Patiği örerken video aralarında. Bu şekilde bakın. Şöyle ilmek aralarına girerek gizleme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet hanımlar, patiğimizi bu şekilde tamamladık, bitirdik.
Görüntü itibariyle patiğimiz şöyle, bakın haroşa örgü olduğu için esnek bir yapıya sahip. Ayağı saran bir model. Ayaktan çıkmıyor. Ayağı oturuyor. Şöyle hemen manken ayağıma da giydireceğim. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Çok güzel, şık, farklı bir patik oldu. Gayet de kolaydı. Tamamen haroşa örgüden oluşan bir modeldi. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Şöyle manken ayağıma da giydirdim, gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu. Bakın kenarları, şöyle esneklik payı da gayet güzel, gördüğünüz gibi. Tabanımız, patiğimizin topuk kısmı bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.